Anya. Burası da benim mutfağım. Yabancı bir gelinden tarif almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün Anya'nın mutfağında Meksika mutfağından taco yapıyoruz. Özel mısır tortillalarla, muhteşem etiyle ve iki özel sosuyla mükemmel tacolar çıkacak ortaya. O yüzden hiç uzatmadan da yapılışına geçelim. Takomuzu ekmeği hazırlamayla başlayacağız. Ben böyle bir karıştırma kabı aldım. İçine 1,5 su bardağı, 1,5 standart su bardağı mısır unu ekliyorum. Mısır tortilla yapıyoruz. Mısır unuyla normal unu karıştıracağım. 1 bardak un. Ben burada tam buğday unu kullanıyorum ama siz isterseniz yine normal beyaz un da kullanabilirsiniz. 2 unu şöyle birbirine karıştırdım. Üzerine 50 gram eritilmiş tereyağı ekliyorum. Şöyle yine bir karıştıracağım. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar normal sıvı yağ, ayçiçek yağı ekledim. Spatula ile karıştırıyorum. Ve şimdi su ekleyeceğim. Burada bir su ölçüsü yok. Ben hamuruma göre ayarlayacağım. Çünkü unlar farklılık gösterdiği için ben spatulamı bırakıyorum ve elle yoğuracağım artık. İyice ayarlamak için suyunu. Azar azar su ekleyeceğim. Ve hamurumu yoğuracağım. Şimdi bakın ben azar azar yarım su bardağı suyumu ekledim. Ve hamurumu yoğuruyorum. Toparlanacak birazdan. İyice böyle yoğurmam gerekiyor. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Bakın ben hamurumu 5 dakika kadar yoğurdum. Toparlandı çok güzel. Bakın yumuşak. Elime yapışmıyor. Şimdi ben onu böyle bırakacağım. 5 dakika kadar bir dinlendireceğim. Kendine gelsin. Ondan sonra da tortillalarımızı açmaya geçeceğiz. Benim hamurum 5 dakika dinlendi. Bakın çok güzel, yumuşak, ele yapışmıyor. Şimdi ben onu şöyle eşit parçalara bölmek istiyorum. Şu şekilde yeterli olur. Siz taco ekmeklerinizin büyüklüğünü zevkinize göre ayarlarsınız. Daha büyük mü, daha küçük mü seversiniz? Ben şu şekilde cevizden biraz büyük parçalara ayırdım. Ben bütün hamuru böyle yuvarladım. Ve şimdi geldik en enteresan ana. Oklavasız taco hamuru açacağız. Taco tortillası yapacağız. Bakın böyle buzdolabı poşeti kullanacağım. 2 tane buzdolabı poşeti aldım. Bir tane yuvarlamış hamurumu alıyorum. Buzdolabı poşetini üstüne yerleştiriyorum. Üzerine bir tane daha poşet örtüm. Ve şöyle bir tabak aldım. Tabanı düz olan bir tabak. Şu şekilde hamurun üzerine bastırıyorum. Ve bakın hamurum eşit şekilde yuvarlak açıldı. Şimdi poşetini çıkartıp hamurumuz hazır. Bu poşeti çıkartıyoruz ve tamam. Tavamıza atıp pişiririz. Çok kolay. 5-10 saniyede açtığımız hamur. Bakın ben tortillalarımı açtım. Şimdi önemli bir not veriyorum. Tavaya göndermeden önce şöyle çatalla delikler açmam gerekiyor ki şişmesinler ve kabarmasınlar pişerken. Bu arada kuru tavada pişireceğiz. Yağsız, kuru bir tavada. Ben tavamı ocağımda ısıttım. Hiç yağ sürmüyorum. Böyle kuru tavanın üzerine tortillamı bırakıyorum. Ve 1-1,5 dakika kadar tek tarafı piştikten sonra diğer tarafını çevireceğim. 1 dakika sonra bakın üstü de böyle hafif kahverengi oldu. Çeviriyorum. Evet. İdeal pişirme bu. Daha fazla pişirmeyin çünkü sertleşir. Bu kadar yeterli. 1 dakika. Evet. Bu tarafı da pişti. Yaklaşık 1 dakika. Şimdi gelelim tortilla ekmeğimizi nasıl kıvıracağımızı. Burada temiz bir mutfak bezi aldım. Bir de oklava. Tavadan yeni aldığım tortilla ekmeğimi şöyle bezin üzerine bırakıyorum. Ve ortasına oklavayı bastırıp şu şekilde bezle beraber bu tortilla ekmeğini iki taraftan da kıvırıyorum böyle oklavanın üzerine. Ve bu şekilde bastırıp şöyle bir kenarda 1 dakika kadar bekleteceğiz. Tortilla ekmeği sertleşecek ve aynı formda kalmış olacak. Şimdi etimizi hazırlamaya geçelim. Benim burada kuşbaşı dana etim var. Ben onu dünden hazırladım. Çok küçük küçük kestim ve marine ettim. Zeytinyağı, çok az süt, hardal ve kırmızı toz biberle karıştırdım ve dünden bu yana bekletiyorum.
Bir de burada renkli biberlerim var. 3 renk biber kullanacağım. Başka da bir şey kullanmayacağım. Şimdi ilk önce biberlerimi şöyle ufak ufak kesmem gerekiyor. Ondan sonra da et pişirmeye geçeceğim. Evet, biberlerim hazır. Şimdi ben ocağıma geçiyorum. Etimi pişireceğim. Şimdi ben tavamı ocağıma aldım. Ocağımı açıyorum. Tavam birazcık ısındıktan sonra eti alacağım. Tavam ısındı, ben etimi ekliyorum. Tavaya hiç zeytinyağı, yağ eklemiyorum. Çünkü etimi zeytinyağla marine etmiştim. Şimdi etimi ilk önce yüksek ateşte birazcık mühürleyeceğim. Ondan sonra ateşi kısıp iyice pişmesini sağlayacağım. Benim etlerim bakın mühürlendi ve suyunu da bıraktı. Şimdi ben ocağımı kısıyorum. Kapağını kapatıp ve 15 dakika bu şekilde etimi pişirdim. Etimiz pişerken kısık ateşte ben de bir yandan salsa sosumu hazırlamak istiyorum ki birazcık suyunu bıraksın, çok güzel bir hale gelsin. Şöyle rondodan geçireceğim. Şu malzemelerimiz, her şeyi rondodan geçirmek istiyorum. Ne kullanacağım? Kırmızı soğan. Kırmızı soğan ekliyoruz. Ve yine renkli biberlerimiz var. Domates. Ondan sonra canlı maydanoz. Böyle iri iri koyuyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım limon suyu sıkıyorum. Evet, bunu rondodan geçireceğiz. Çok böyle mama haline getirmeye gerek yok. Böyle hafif taneli kalacak şekilde. Evet, bakın böyle iri iri taneli oldu. Domates sezonu mevsimi olmadığı için de tam kırmızı olmadı tabi. Ama güzel bir sos, güzel kokuyor. Bir de biz tacoda bir de guacamole sosu kullanacağız ama guacamole sosu yapılışını göstermiyorum size çünkü önceden bir videomda yapmıştık. Sağ üst veya sol üst köşeye tarifini ekleyeceğim, oradan bakabilirsiniz. Salsa sosum hazır, onu bir kenara bırakıyorum ve etime geçiyoruz. Evet, şimdi ben etimi 20 dakika kadar pişirdim. Çok güzel oldu, güzel bir hal aldı. Şimdi sıra geldi biberimi eklemeye. Biberlerimi ekliyorum. Ve en fazla 5 dakika, 5 dakika geçmeyecek. Biberlerle beraber sıkılıyorum. Biberlerimin birazcık diri kalmasını istiyorum. Tamamen pişmeyecekler. 5 dakika. Evet, ben ocağımı kapattım artık. Şimdi tuz, karabiber ekliyorum etime. Tamam, şöyle bir karıştırıyorum. Ve artık tacomuzu birleştirmeye geçiyoruz. Bütün malzemelerimiz hazır. Şimdi bakın, benim ekmeklerim hazır. Çok güzel. Formunu koruyorlar. Bozulmuyor. Artık bu şekilde kurudular. Böyle biraz çıtır oldular. Artık dolduracağız bakın. Şöyle alalım bir tanesini. İlk önce tabanına etimizden alıyoruz. Bolca. Üzerine önceden hazırladığımız guacamole sos. Olmazsa olmazı taconun. Ve en sonda beraber hazırladığımız salsa sos. Ve üzerine de tuz, karabiber şöyle atıp afiyetle yiyebiliriz. Bakın, çok güzel görünüyor. Dolu dolu. Herkese afiyet olsun. Evet, taco tarifim de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü çok güzel oldular. Gerçekten hem görüntüsü hem lezzeti inanılmaz güzel. Siz de uzatmadan deneyin bence. Çok güzel bir tarif. Ve onu denersiniz de videonun altında yorumlarınızı bekleyeceğim. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bildirim butonunu da açarsanız öylece hiçbir videomu kaçırmamış olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.